Burası son 40 yılda silah seslerinin neredeyse hiç susmadığı bir ülke. Ama aynı zamanda dünyanın en değerli mavi taşı lapis lazuli'nin binlerce yıldır çıkarıldığı topraklar. Bir yanda 7.000 metreyi aşan buzul zirveleri, diğer yanda kervanların izini hala taşıyan antik İpek yolu. Bugün hem büyülenecek hem de yüreğiniz burkulacak. Afganistan'a hoş geldiniz. Bu topraklarda güzellik ve acı aynı vadinin iki yamacı gibi yan yana durur. Buranın insanı misafirine son lokmasını ikram ederken ufukta hala bir çatışmanın dumanı tütebilir. Bir yandan dünyanın en eski medeniyetlerine beşiklik etmiş, bir yandan da imparatorlukların mezarı olarak anılmıştır. Gelin, ön yargıları bir kenara bırakıp bu çelişkilerle dolu ülkeyi yakından tanıyalım. Afganistan, denize hiç kıyısı olmayan, dört bir yanı komşularla çevrili bir Orta Asya ülkesidir. Doğusunda ve güneyinde Pakistan, batısında İran, kuzeyinde ise Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan uzanır. Tam da kıtaların kesiştiği bu konumu yüzünden ona çoğu zaman Asya'nın kalbi denir. Tarih boyunca doğudan batıya geçmek isteyen herkes eninde sonunda bu toprakların kapısını çalmıştır. Ülkenin ortasından dev bir omurga gibi Hindukuş Dağları geçer. Zirveleri yılın büyük bölümünde karla kaplı bu sıra dağlar, kimi yerde 5.000 metreyi aşan doruklarıyla göğe meydan okur. Vadileri derin, geçitleri sarp, kışları acımasızdır. Bu dağlar hem bir sığınak hem de aşılması güç bir duvar olmuştur. Afgan halkının inatçı ve dirençli ruhunu anlamak isteyen önce bu dağlara bakmalıdır. Bu sarp coğrafyanın ortasında insanın gözlerine inanamadığı bir manzara saklıdır. Bendi Emir. Birbirine doğal taş setlerle bağlanmış bir dizi göl, gökyüzünü utandıracak kadar koyu bir turkuaz rengiyle parıldar. Ülkenin ilk milli parkı olan bu yer, çorak dağların ortasında adeta bir mucize gibi durur. Suyun bu kadar mavi olabileceğine görmeden inanmak gerçekten zordur. Doğuya doğru ilerledikçe, ünlü Bamyan Vadisi ve onun sessiz kayalıkları çıkar karşımıza. Daha kuzeyde ise haritaya ince bir parmak gibi uzanan Vahan Koridoru, Pamir Dağları'nın eteklerinde kıvrılır. Burası dünyanın en izole köşelerinden biridir. Göçebelerin sürüleriyle dolaştığı, modern hayatın henüz uğramadığı, el değmemiş bir diyardır. Yaylalarında geceleri gökyüzü o kadar berraktır ki, yıldızlar elinizi uzatsanız değecekmiş gibi görünür. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve kendinizi bu dağların tepesinde buz gibi rüzgarın karşısında hayal edin. Bu vadilerin dışında ülkenin güneyi Registan gibi uçsuz bucaksız çöllerle kaplıdır. Kuzeyde ise Amu Derya Nehri bereketli ovaları sulayarak sınır boyunca akar. Dağ, çöl, nehir ve bozkır. Afganistan tek bir ülkede sanki 4 ayrı dünyayı barındırır. Bu topraklar tarih kitaplarının en eski sayfalarına kadar uzanır. Binlerce yıl önce İpek yolunun kervanları, İpeği, baharatı ve fikirleri taşıyarak tam da buradan geçiyordu. Büyük İskender, ordusuyla bu dağları aştığında geride Yunan ve Doğu kültürünün harmanlandığı bir miras bıraktı. Baktriya adı verilen bu antik bölge bir zamanlar sanatın ve ticaretin en parlak merkezlerinden biriydi. İskender'in ardından bu topraklarda Budizm yükseldi ve geride dünyayı hayran bırakan eserler kaldı. Bamyan Vadisi'ndeki kayalara oyulmuş dev Buda heykelleri, yüzyıllarca gelip geçen yolcuları selamladı. Sonraki çağlarda ise İslam bu diyara geldi ve Gazneliler gibi güçlü devletler burada doğdu. Her gelen medeniyet bu toprağa kendi taşını, kendi türküsünü ve kendi izini bıraktı. Belki de bu toprakların en parlak çağı Timurlular dönemiydi. O yıllarda Herat şehri tıpkı bir mücevher gibi sanatın, şiirin ve ilmin başkenti haline geldi. Gökyüzüne uzanan minareleri, çini bezemeli camileri ve kütüphaneleriyle Herat, çağının en görkemli şehirlerinden biriydi. Bugün bile bu şehrin sokaklarında o görkemli geçmişin yankısını duymak mümkündür. Kuzeydeki Mazar-ı Şerif şehrinde ise mavi çinileriyle göz kamaştıran Hazreti Ali Türbesi yükselir. Halkın Mavi Camii dediği bu yapı her bahar güvercinleri ve ziyaretçileriyle adeta bir şenlik alanına döner. Çok yakındaki antik Bel şehri ise insanlığın en eski yerleşimlerinden biri kabul edilir. Üstelik dünyaca ünlü şair Mevlana Celaleddin Rumi'nin de bu topraklarda Belh'te dünyaya geldiği söylenir. Afgan kültürü en çok da şiirinde ve müziğinde nefes alır. Mevlana'nın sözleri
yüzyıllar boyunca sınırları aşıp bütün dünyaya yayılmıştır. Rubab adı verilen telli saz, bu toprakların adeta sesi gibidir. Tınısı insanın içine işler. Yakın dönemde ise Ahmet Zahir gibi sanatçılar, Afgan müziğini milyonların kalbine taşımıştır. Peki bu kültürün lezzeti nasıldır diye merak ediyorsanız sofraya buyurun. Ülkenin milli yemeği sayılan Kabil pilavı, yani Kabuli palav, pirincin üzerine havuç, kuru üzüm ve yumuşacık et konularak hazırlanır. Hamur işini sevenler için ise içi kıymalı küçük mantılar, yani mantu, vazgeçilmezdir. Sıcak tandır ekmeği ve demli çay ise her Afgan sofrasının değişmez iki dostudur. Şimdi sizi dünyanın en sıra dışı sporlarından biriyle tanıştıralım. Bozkaşi. Atlı binicilerin başsız bir hayvan gövdesini kapışarak hedefe ulaştırmaya çalıştığı bu oyun tam bir güç ve cesaret gösterisidir. Toz duman içinde at koşturan binicileri izlemek nefes kesen bir deneyimdir. Yüzyıllardır oynanan bu oyun, bozkırın sertliğini ve özgürlük tutkusunu bugüne taşır. Afganistan'da gökyüzü, baharın gelişiyle birlikte rengarenk uçurtmalarla dolar. Çocukların ve büyüklerin tutkuyla oynadığı uçurtma savaşları, bu toprakların en masum eğlencelerinden biridir. Pers takviminin yeni yılı olan Nevruz ise burada büyük bir coşkuyla doğanın uyanışı olarak kutlanır. Davulların ritmiyle halka olup oynanan attan dansı ise sevincin ve birliğin en güzel ifadesidir. Bu toprakların hüneri yalnızca eğlencede değil, el emeğinde de saklıdır. Afgan halıları ilmik ilmik dokunan desenleriyle dünyanın dört bir yanında aranır ve çok değer görür. Yerin altında ise bir başka hazine yatar. Bedahşan dağlarından çıkarılan masmavi lacivert taşı. Binlerce yıldır çıkarılan bu eşsiz taş, eski çağlarda kralların taşlarını ve sanat eserlerini süslemiştir. Afgan kültürünün belki de en güçlü değeri misafirperverliktir. Peştun geleneğinde melmesti denilen bu anlayışa göre kapıya gelen bir misafir Tanrı'nın bir armağanı sayılır. İnsanlar ne kadar yoksul olursa olsun sofralarındaki son lokmayı misafiriyle paylaşmaktan kaçınmaz. Bu topraklarda bir yabancıyı korumak ve ağırlamak çoğu zaman bir namus meselesi olarak görülür. Bütün bu güzelliği ve bu köklü kültürü gördükten sonra sizce böylesine zengin bir miras neden bu kadar uzun bir acıyla anıldı? Ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. İşte tam burada yolculuğumuzun en hüzünlü bölümüne geçiyoruz. Çünkü bu toprakların hikayesi sadece güzelliklerle değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen savaşlarla da örülüdür. Gelin, bu uzun gecenin nasıl başladığını birlikte hatırlayalım. Modern Afganistan'ın temelleri 1747 yılında Ahmet Şah Durrani tarafından atılmıştır. Dağınık kabileleri tek bir bayrak altında toplayan Durrani, bu toprakların ilk büyük devletini kurmuştur. O günden sonra Afganistan, bağımsızlığına çok düşkün, dışarıdan gelene kolay kolay boyun eğmeyen bir ülke olarak tanınmıştır. Ama tam da bu stratejik konumu, onu büyük güçlerin iştahını kabartan bir hedef haline getirmiştir. 19. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu olan İngiltere bu dağlık ülkeyi ele geçirmeye kalktı. Ancak art arda gelen savaşlarda kudretli İngiliz ordusu bu sarp coğrafyada ve inatçı halk karşısında ağır kayıplar verdi. İşte bu yüzden Afganistan'a tarih boyunca imparatorlukların mezarı lakabı takılmıştır. Rusya ile İngiltere'nin bu topraklar üzerinden yürüttüğü nüfuz mücadelesi ise büyük oyun olarak tarihe geçti. 20. yüzyıla gelindiğinde Afganistan 1919 yılında tam bağımsızlığını ilan etti. İlerleyen yıllarda ülke bir kralın yönetiminde yavaş yavaş modernleşmeye, okullar ve yollar açmaya çalıştı. Ancak 1973 yılında krallık devrilince ülkenin içine sürükleneceği uzun istikrarsızlık dönemi de başlamış oldu. Bundan sonrası bir türlü dinmeyecek bir fırtınanın ta kendisiydi. 1978 yılında ülkede komünist bir darbe gerçekleşti ve yönetim el değiştirdi. Yeni yönetimin getirmek istediği köklü değişiklikler, geleneklerine bağlı halkın büyük bölümünde derin bir öfke yarattı. Kısa sürede ülkenin dört bir yanında ayaklanmalar baş gösterdi. Bu kıvılcım çok geçmeden bütün bölgeyi saracak büyük bir yangına dönüşecekti. Ve nihayet 1979 yılının son günlerinde Sovyet tankları sınırı geçerek Afganistan'a girdi. İşte tam o gün
Bugün hala konuşulan o 40 yıllık savaş fiilen başlamış oldu. Sovyetler Birliği kendi desteklediği yönetimi ayakta tutmak için ülkeyi işgal etti ama karşılarında dağlardan inen ve teslim olmayı reddeden direnişçileri bulacaklardı. Mücahit denilen bu direnişçiler dağ başlarından ve vadilerden işgalciye karşı amansız bir savaş yürüttü. Soğuk Savaş'ın tam ortasında dünyanın büyük güçleri bu savaşa el altından destek vererek ülkeyi bir satranç tahtasına çevirdi. Yıllar süren çatışmalarda milyonlarca insan ya hayatını kaybetti ya da yurdunu terk edip komşu ülkelere sığındı. Köyler boşaldı, tarlalar mayınlarla doldu ve bir nesil savaşın gölgesinde büyüdü. Tam 10 yıl süren bu kanlı savaşın sonunda 1989 yılında Sovyet ordusu yenilgiyi kabul edip geri çekildi. Ama bu beklenen barışın değil, yeni bir acının başlangıcı oldu. Geride yıkık bir ülke, silahlanmış gruplar ve doldurulması güç bir iktidar boşluğu kalmıştı. Dışarıdaki düşman gidince bu kez kardeş kardeşe düşecekti. Sovyetler çekildikten sonra bir zamanlar omuz omuza savaşan gruplar bu kez iktidar için birbirine girdi. Başkent Kabil bu iç savaşta adeta yerle bir oldu. Mahalleler harabeye döndü. Binlerce sivil bu çatışmalarda can verdi. İşte bu kaos ortamında kendilerine Taliban diyen ve dini medreselerden çıkan bir hareket sahneye çıktı. Düzeni ve güvenliği vaat eden bu grup, 1996 yılında başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban'ın ilk yönetimi çok katı bir din yorumuyla ülkeye demir bir disiplin getirdi. Kadınların eğitim ve çalışma hakları büyük ölçüde elinden alındı, gündelik hayata sayısız yasak kondu. Bu dönemin belki de en yürek burkan olayı 2001 yılında yaşandı. Bamyan Vadisi'nde yüzyıllardır ayakta duran o dev Buda heykelleri dünyanın gözleri önünde dinamitle yıkıldı. Aynı yıl, yani 2001 yılında dünyayı sarsan 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Saldırıların arkasındaki örgütü Afganistan'da barındırdığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ülkeye askeri bir operasyon düzenledi. Kısa süre içinde Taliban yönetimi devrildi ve liderleri dağlara çekilmek zorunda kaldı. Böylece ülkenin üzerine 20 yıl boyunca sürecek yeni bir savaş bulutu çökmüş oldu. Takip eden 20 yıl boyunca Afganistan, yabancı askerlerin varlığında yeni bir devlet kurmaya çalıştı. Okullar yeniden açıldı, kızlar tekrar sınıflara döndü ve bir nebze umut filizlendi. Ama bu süre boyunca çatışmalar hiç durmadı. Her gün gelen acı haberler barışın bir türlü gelmediğini hatırlattı. Bir an düşünün, ömründe tek bir gün bile savaşsız bir sabaha uyanmamış bir çocuk olmak sizce nasıl bir duygudur? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Derken 2021 yılının Ağustos ayında dünya gözlerine inanamadı. Yabancı askerler ülkeden çekilmeye başlarken Taliban beklenenden çok daha hızlı bir şekilde şehirleri birer birer ele geçirdi. Ve nihayet 15 Ağustos günü başkent Kabil neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan düştü. 20 yıl önce devrilen hareket tam da 20 yıl sonra yeniden iktidara dönmüştü. O günlerde Kabil Havalimanı'ndan yansıyan görüntüler hafızalara kazındı. Binlerce insan ülkeyi terk edebilmek için çaresizce kalkan uçaklara tutunmaya çalışıyordu. Taliban kısa sürede yeni bir yönetim kurdu ve ülkeyi yeniden İslam Emirliği ilan etti. Ancak bu yeni dönem beraberinde derin endişeleri ve eski yasakların geri dönüşünü de getirdi. Yeni yönetimle birlikte kadınların ve kız çocuklarının hayatı bir kez daha köklü biçimde değişti. Kız çocuklarının 6. sınıftan sonra okula gitmesi yasaklandı, üniversite kapıları onların yüzüne kapandı. Kadınların çalışma hayatına ve kamusal alana katılımı ciddi şekilde kısıtlandı. Hatta Kadın İşleri Bakanlığı tümden kaldırıldı. Birleşmiş Milletler raporları bu kararların özellikle kadınlar üzerinde yıkıcı bir etki bıraktığını defalarca vurguladı. Bu uygulamalar yüzünden Afganistan uluslararası alanda büyük ölçüde yalnız kaldı. Aradan geçen yıllara rağmen dünya genelinde Taliban yönetimini resmen tanıyan neredeyse tek ülke Rusya oldu. Üstelik Uluslararası Ceza Mahkemesi kadınlara yönelik baskılar gerekçesiyle Taliban'ın en üst düzey liderleri hakkında tutuklama kararı çıkardı. Böylece ülke kapıları büyük ölçüde kapalı, dışarıyla bağı zayıflamış bir hale geldi. Ekonomik açıdan ise tablo oldukça ağırdı. Yabancı yardımların kesilmesi ve yurt dışındaki paraların donmasıyla ülke ekonomisi adeta çöktü, yoksulluk hızla derinleşti.
Üstüne bir de uzun süren kuraklık ve yıkıcı depremler eklenince milyonlarca insan açlıkla yüz yüze geldi. Bugün ülkede yaklaşık 21 milyon insanın, yani nüfusun çok büyük bir bölümünün insani yardıma muhtaç olduğu belirtiliyor. Afganistan'ı oluşturan aslında tek bir halk değil, rengarenk bir mozaiktir. Ülkede Peştunlar, Tacikler, Hazaralar, Özbekler ve Türkmenler gibi pek çok farklı topluluk bir arada yaşar. Konuşulan başlıca diller, Farsçanın bir kolu olan Derice ile Peştuncadır. Bu etnik çeşitlilik, ülkeye hem büyük bir kültürel zenginlik katmış, hem de zaman zaman ayrılıkların kaynağı olmuştur. Şimdi gelin, bu ülkenin adıyla yıllarca birlikte anılan o tartışmalı konuya, yani Afyon'a değinelim. Afganistan uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. Dünyadaki eroinin büyük bölümü tam da bu toprakların haşhaş tarlalarından çıkıyordu. Özellikle Avrupa'ya ulaşan eroinin neredeyse tamamı yıllarca buradan besleniyordu. Yoksul köylü için haşhaş, çoğu zaman ailesini geçindirebileceği tek gelir kapısıydı. Ancak 2022 yılında Taliban yönetimi haşhaş ekimini tamamen yasakladı. Bu yasak öyle sert uygulandı ki, bir yıl içinde ülkedeki haşhaş ekimi %95 gibi inanılmaz bir oranda düştü. Bu sayede Afganistan onlarca yıl sonra ilk kez dünyanın en büyük afyon üreticisi unvanını kaybetti. Üretim güneydeki geleneksel tarlalardan daha çok kuzeydeki Bedahşan gibi dağlık bölgelere kaydı. Ne var ki bu yasağın bedelini en ağır şekilde yine yoksul köylüler ödedi. Haşhaş yerine buğday gibi çok daha az kazandıran ürünlere yönelen ailelerin gelirleri ciddi biçimde düştü. Pek çok hane kaybettiği bu geliri bir türlü yerine koyamadı. Afyon azalırken bu kez metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların üretimi tehlikeli biçimde artmaya başladı. Yani sorun tümüyle bitmedi, sadece kabuk değiştirip yeni bir kılığa büründü. Bütün bu savaşlara, yasaklara ve yıkımlara rağmen Afgan halkı hala ayakta duruyor. O turkuaz göller hala pırıl pırıl parlıyor. O tandır ekmeğinin kokusu hala sokaklara yayılıyor ve o rubabın sesi hala vadilerde yankılanıyor. Bir milletin gerçek zenginliği belki de sahip olduklarında değil, her şeyini kaybettikten sonra ayakta kalabilme gücündedir. Ve Afganistan tam da bu direncin canlı bir örneği olarak yoluna devam ediyor. Bu uzun ve dolu dolu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bir beğeni bırakmayı ve Afganistan denince aklınıza ilk gelen şeyi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Coğrafya Durağı ailesinin bir parçası olmak ve dünyanın dört bir yanına birlikte yolculuk etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki durakta yeniden buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.